Herkese merhaba. Hadi zamanda bir yolculuğa çıkalım. Nereye mi? 9. yüzyıl Bağdat'ına. Yani İslam'ın altın çağının tam kalbine. Orada bizi bekleyen biri var. Gerçekten de olağanüstü bir zihin. Peki kim bu gizemli kişi? Şöyle söyleyeyim. O, bir yandan tarihin ilk kod kırıcılarından biri, diğer yandan modern bir stres koçu gibi insanlara öğütler veriyor ve yetmezmiş gibi tıpta devrim yapıyor. Evet, hepsini tek bir kişi yapıyor. Karşınızda El-Kindi. Hikayemiz o dönemin bilim ve kültür başkenti olan Bağdat'ta başlıyor. Düşünsenize, dünyanın dört bir yanından alimlerin toplandığı bir yer. İşte Kindi bu ortamda parlıyor. Hatta o kadar etkili oluyor ki ona özel bir unvan veriliyor. Arapların ilk filozofu. İyi de bu adam tam olarak neyle uğraşıyordu diye sorabilirsiniz. Cevap basit. Neredeyse her şeyle. Bakın tam 277 tane eserden bahsediyoruz. Ve bu eserler 20 farklı alana yayılmış durumda. Felsefe, matematik, tıp, müzik, kimya, aklınıza ne gelirse. Yani tam anlamıyla bir polimat, bir her şeyi bilen adam. Peki Kindi'yi çağdaşlarından bu kadar farklı kılan neydi? Aslında çok temel bir ilkesi var ve bu ilke o zamanlar için gerçekten devrim gibi bir şeydi. Ona göre hakikat, yani doğru bilgi, nereden geldiğine bakılmaksızın kabul edilmeliydi. Bakın ne diyor? Hakikati tanımaktan ve kökeni ne olursa olsun, ister eskilerden, ister yabancı halklardan gelsin, onu kabul etmekten çekinmemeliyiz. Bu müthiş bir bakış açısı. Yani diyor ki, gerçeğin pasaportu olmaz. İster Yunan'dan gelsin, ister Hint'ten. Doğruysa doğrudur. Önemli olan tek şey bilginin kendisi. İşte bu gerçeği arama tutkusu onu sadece felsefeyle sınırlı bırakmadı. Kindi masasında oturup sadece düşünen bir filozof değildi. O aynı zamanda bir deneyciydi. Doğanın sırlarını çözmek için kolları sıvayıp pratik deneyler yapmaktan çekinmiyordu. Mesela havanın bir ağırlığı olup olmadığını merak ediyor ve bakın 1200 yıl önce ne kadar zarif bir deney tasarlıyor. Önce bir cam şişeyi ağzına kadar karla dolduruyor, ağzını kapatıp tartıyor. Sonra bu şişeyi başka bir kabın içine koyup karın erimesini bekliyor. Bu sırada şişenin dış yüzeyinde oluşan su damlacıklarının da kapta birikmesini sağlıyor. Sonunda her şeyi, yani şişeyi, içindeki suyu ve kaptaki suyu birlikte tekrar tartıyor. Ve sonuç, son ağırlık ilk ağırlıktan daha fazla. İşte kanıt. Bu fazlalık şişenin yüzeyinde yoğunlaşan havanın ağırlığıydı. Yani evet, havanın bir ağırlığı var. İnanılmaz değil mi? Sanki bir lise fen dersi deneyi gibi duruyor ama bu fikir o zamanlar için çok radikal. Ve bu bilimsel tavrı onu dönemin popüler ama yanlış inanışlarıyla da karşı karşıya getirdi. Mesela simya. O dönem herkesin hayaliydi. Adi metalleri altına çevirmek. Ama Kindi çıktı ve durun bir dakika dedi. Bu mümkün değil. Neden mi? Çünkü her elementin kendine özgü, değiştirilemez bir yapısı olduğunu savundu. Yani başkaları sihirli formüller peşindeyken o bilimin temel ilkelerine sadık kalıyordu. Kindi'nin dehası bununla da bitmiyor. Şimdi sıkı durun çünkü modern casusluğun ve şifre biliminin temellerine gidiyoruz. Kindi tarihteki ilk sistematik şifre kırma yöntemini yani frekans analizini icat etti. Fikir aslında dahice ve basit. Herhangi bir dilde bazı harflerin diğerlerinden çok daha sık kullanıldığını fark etti. Mesela Türkçe'de A ve E harfleri gibi. İşte bu basit istatistiği kullanarak en karmaşık şifreli metinlerin bile sırrını çözebileceğini gösterdi. Ve böylece kriptoanaliz adını verdiğimiz alanın kurucusu oldu. Şifreleri kırdık, simyayı çürüttük, sırada ne var? Tıp. Ve Kindi'nin burada yaptığı şey belki de en şaşırtıcı olanı. O matematiğin o kesin dünyasını alıp tıp gibi o zamanlar oldukça belirsiz bir alanın tam ortasına koydu. Bakın, o zamanlar tıp nasıldı bir hayal edelim. Doktorlar Galen tıbbı denen bir sistemi kullanıyorlardı. Bir ilacın gücünü anlatmak için 1. derece sıcak veya 3. derece soğuk gibi şeyler söylüyorlardı. Kulağa havalı gelebilir ama 1. derece ne demek? 2. dereceden ne kadar farklı? Bu tamamen yoruma açıktı, ölçülebilir bir şey değildi. Ve işte tam bu noktada Kindi sahneye çıkıyor ve o matematiksel zekasını konuşturuyor. Diyor ki bu dereceler arasındaki ilişki aritmetik değil, geometrik olmalı. Yani ne demek bu? Her bir derece bir öncekinin 2 katı gücünde demek. Bakın tabloda ne kadar net. 1. derece 2 ise 2. derece 4, 3. 8, 4. 16. İşte bu kadar. Bu basit görünen fikirle ilaçların gücünü ölçülebilir, matematiksel bir temele oturtuyor. Farmakoloji tarihinde ilk defa nicel yani sayısallaştırılmış bir ölçek yaratmış oluyor. Bu tam bir devrim. Kindi'nin ilgi alanı sadece fiziksel dünya, yani sayılar ve deneylerle sınırlı değildi.
O, aynı zamanda insanın en karmaşık yanıyla, yani iç dünyasıyla da derinden ilgiliydi. Onun için felsefe sadece soyut bir düşünce egzersizi değil, aynı zamanda daha iyi, daha huzurlu bir yaşam sürme sanatıydı. Şimdi size bir soru. Hüzün nedir? Ve daha da önemlisi, ondan nasıl kurtulabiliriz? Bu, hepimizin hayatının bir noktasında sorduğu bir soru, değil mi? İşte Kindi, yüzyıllar önce yazdığı Hüzünleri Giderme Sanatı adlı küçük kitabında tam da bu konuya eğiliyor. Ve inanın bana, tavsiyeleri bugün bile o kadar geçerli ki şaşıracaksınız. Önce sorunun kaynağını tespit ediyor. Hüznü nasıl tanımlıyor biliyor musunuz? Çok basit ve net. Sevdiğimiz şeyleri kaybetmekten veya istediğimiz şeylere ulaşamamaktan kaynaklanan ruhsal bir acı. Bu kadar. Aslında bu tanım problemin çözümünün anahtarını da bize veriyor. Madem sorun kaybetme korkusu ve kayıplar, o zaman Kindi diyor ki çözüm basit. Kaybedemeyeceğin şeylere yatırım yap. Yani geçici, maddi şeyler yerine kalıcı, manevi değerlere odaklan. Hüznü yenmek için bize bazı pratik yollar da sunuyor. Mesela diyor ki, daha önce aştığın üzüntüleri hatırla, sana güç versin. Ya da başkalarının da ne büyük acılar çektiğini düşün, yalnız olmadığını anla. Ve belki de en önemlisi, sahip olduğun her şeyin sana sadece bir emanet olduğunu bil. Böylece kaybetme korkun azalır. Bu fikri desteklemek için Sokrates'ten bir örnek veriyor. Sokrates'e sormuşlar, sen nasıl oluyor da hiç üzgün görünmüyorsun? Cevabı müthiş. Çünkü sadece kaybettiğimde üzülmeyeceğim şeylere sahibim. Bir de İmparator Nero'nun hikayesi var. Nero'na çok değerli bir kristal vazo hediye edildiğinde bir filozof ona şöyle diyor. Bu vazoyu elde ettiğin için duyduğun sevinç, onu kaybettiğinde duyacağın üzüntüyle tam olarak aynı büyüklükte olacak. Ne kadar doğru, değil mi? Bir şeye ne kadar bağlanırsak onu kaybetme acısı da o kadar büyük oluyor. Sevinç ve üzüntü adeta bir madalyonun iki yüzü gibi. Tüm bunlara baktığımızda Elkindi'nin gerçekten de zamanının çok çok ötesinde bir zihin olduğunu görüyoruz. Şifre biliminden farmakolojiye, fizikten psikolojiye ortaya attığı fikirlerin çoğu ancak yüzyıllar sonra bilim dünyasında standart hale gelecekti. Tam bir öncü, tam bir vizyoner. Bu da aklımızda o meşhur soruyu getiriyor. Bir fikir zamanından çok önce ortaya atıldığında bu onun hiç ortaya atılmamasıyla aynı şey midir? Yani çağdaşları tarafından anlaşılamayan bir dahinin fikirleri tarihin tozlu sayfalarında kaybolup gider mi? Yoksa toprağa atılmış ve doğru zamanı, doğru iklimi bekleyen tohumlar gibi midirler? Elkindi'nin bize bıraktığı miras sanırım en çok bu soru üzerine düşünmemizi sağlıyor.